Cümleten selamun aleyküm hanımlar. Divapatik YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün birlikte çiçekli, çok güzel, klasik 5 şiş patik modellerinden birini yapacağız. Ben patiğimde siyah, sarı, beyaz ve yeşil olmak üzere toplam 4 tane normal patiklik ip kullandım. İplerimi şöyle bir kenara alıyorum hanımlar. Patiğimde kullandığım şişlerim 3 numara. Hemen modelimi de göstereyim. İşte modelimiz bu şekilde. Çiçekli, çok güzel, şık bir patik, klasik modellerden bu şekilde. Hanımlar, bu patik benim elimin ölçülerine göre 37, 38 ve 39 numara ayaklar için uyumlu oldu. Hemen patiğimize başlayalım burun kısmında. Her zaman olduğu gibi 12 ilmek atarak başlıyorum siyah ipim ile. İpimin ucunda böyle bir miktar, küçük bir miktar ip bıraktım. 12 ilmek atacağım. Şu 3. ilmeğim, şu 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve bir ilmek daha atıyorum, 12. 12 ilmekten sonra geri dönüyorum. Geri döndüğümüzde ters taraftayız, arka yüzdeyiz. Hanımlar, bu aşamada kenar ilmeğimi örmeden alıyorum ilk ilmeğimi. İlk sırada ilmeklerimizi ters olarak örüyoruz. Sonuncu ilmeğimi de ters ördüm. Şimdi geri dönüyorum. Ön yüzdeyiz. Bu aşamada artık düz örgü uygulaması yapacağız ve 5 şişe de geçeceğiz. Öncelikle ilk ilmeğimi örmeden aldım. Şu ikinci ilmeğim 3, 4, 5, 6. İlk 6 ilmeğimi ilk şişimle ördüm. Kalan 6 ilmeğimi ikinci şişim ile örüyorum. Şimdi hanımlar, bu aşamada hiç geri dönmeden ilk başladığımız yerlerden ilmekler çıkaracağız. 3. şişimizi. İlk ilmeğimi hemen şu kenardan ilmeğin iki kanadına birden girerek çıkarıyorum. Devamında ilmek çıkartabilmek için de tığımdan yardım alacağım. Başlangıç yerlerine hanımlar sırasıyla girerek ilmek çıkartacağız. Böyle şişimize takacağız. Başlangıç yerine ilmeğin iki kanadına birden girerek ilmek çıkartalım hanımlar. Patik burnumuz daha sağlam oluyor. Şöyle şu yeniden çıkartayım. Şu 4. ilmeğim. Ay, yarım ilmek takıyorum şu an. Şu 5. ilmeğim. Şu da 6. ilmeğim. Şimdi bir 6 ilmek daha çıkaracağım. Onu da 4. şişime takacağım. Şu 1. ilmeğim. Sırasıyla başlangıç yerlerine girerek tığım ile ilmek çıkartıyorum ve şişime takıyorum. Şu 3. ilmeğim. Şu 4. Şu 5 ve kenara girerek bir ilmek daha çıkartıyorum. Şu da 6. 4 şişimizde de 6'şer ilmeğim oldu. 5. şişimi aldım, örmeye başlayacağım. Hanımlar, bir sıra boyunca 4 şişimdeki 6 ilmeğimi de düz olarak öreceğim. 5 şiş patikte bir sıra dediğimiz olay şudur. 4 şişimizdeki ilmeklerimizi de örüp tamamlayınca bir sıra örmüş oluyoruz. 2. şişimdeki 6 ilmeğimi de yine düz olarak örüyorum. 3. şişime geldim. Yine buradaki 6 ilmeğimi de düz öreceğim. Dördüncü şişime geldim. Buradaki ilmeklerimi de düz olarak örüyorum. Ve bir sıra örmüş olduk hanımlar. 4 şişimizde bir sıra dolandık. Şimdi artırma zamanı. Artırma işlemini hanımlar patik burnumuzda sağ ve sol kenardan yapıyoruz. Orta kısımlardan artırma yapmıyoruz. İlk şişimdeyim. Kenarımız hemen bu başta, yani sağ tarafta. Birinci şişimde 2 ilmek örüyorum. Şu 2. ilmeğim, ardından 2. ilmeğimin altındaki ip siyah olduğu için net görünüyor mu bilemedim. 2. ilmeğimin altındaki hemen şuradaki ilmeğimin kenarına girerek buradan aldığım ilmeğimi de düz ördüm. Artırmamı yaptım. Kalan 4 ilmeğim düz örülüyor. Böylece birinci şişimde 7 ilmeğim oldu. İkinci şişime geldim. Burada da kenar sol tarafa düşüyor. Son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim ve kenardan artırmamı yapacağım. Bakın, sondan 2. ilmeğimin altındaki şu ilmeğimin kenarına girdim ve buradan aldığım ilmeğimi düz ördüm. Kalan 2 ilmeğimi düz örüyorum. Burada da 7 ilmeğim oldu. 4 şişteki ilmek sayısı da eşit olacak. Şu an 3. şişimdeyim hanımlar. Burada kenarımız hemen başta.
2 ilmek öreceğim. Şu birinci ilmeğim, şu 2. Ardından ikinci ilmeğimin altındaki hemen şuradaki ilmeğimin kenarına girerek buradan aldığım ilmeğimi de düz örüyorum. Kalan 4 ilmeğim düz örülüyor. İlk 3 şişimde 7'şer ilmeğim oldu. 4. ve sonuncu şişimdeyim. Kenarımız sol tarafta. Son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim ve kenardan artırmamı yapacağım. Bakın sondan ikinci ilmeğimin altına şuraya giriyorum ve buradan aldığım ilmeğimi düz ördüm. Kalan 2 ilmeğimi düz örüyorum. 4 şimdi de 7'şer ilmeğim oldu. Bir sıra artırma yaptık hanımlar. Şimdi bir sıra 4 şimdiki 7 ilmeğimi de artırma yapmadan düz olarak öreceğim. Bir sıra 4 şişte de artırma yaparken bir diğer sırada 4 şişteki ilmekleri artırma yapmadan düz örüyoruz. Bunun sebebi şu. Her sıra artırma yaparsak şayet patik burnumuz bir anda açılma yapar ve hoş bir görüntü olmaz. İkinci şişimdeki ilmeklerimi de ördüm. 3 ve 4. şişimdeki ilmeklerimi de düz olarak öreceğim. Bu düz ilmeklerimi örerken artırma işlemini kısaca tekrar etmek istiyorum. Artırma işlemini 1. ve 3. şişimizde ilk 2 ilmeği ördükten sonra yapıyoruz. 2. ve 4. şişimizde de son 2 ilmek kalana kadar örüp öyle artırmalarımızı yapıyoruz hanımlar. Bir sıra boyunca ilmeklerimizi düz ördük. Tekrar artırma zamanı. İlk şişimdeyim. Kenarımız başta. 2 ilmek örüyorum. Ardından ikinci ilmeğimin altındaki hemen şu ilmeğimin kenarına girdim ve buradan aldığım ilmeğimi de düz örüyorum. Kalan 5 ilmeğim düz örülüyor. Böylece ilk şişimde 8 ilmeğim oldu. İkinci şişime geldim. Burada da kenar sol tarafta. Son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Kenardan artırmamı yapacağım. Bakın sondan ikinci ilmeğimin altındaki şu ilmeğimin kenarına giriyorum ve buradan aldığım ilmeğimi ördüm. Kalan 2 ilmeğim düz örülüyor. Burada da 8 ilmeğim oldu. Üçüncü şişime geldim. Kenarımız başta. Burada da ilk 2 ilmeğimi örüyorum. Ardından ikinci ilmeğimin altındaki şuradaki ilmeğimin kenarına girdim ve buradan aldığım ilmeğimi de düz ördüm. Kalan ilmeklerimi düz örüyorum. İlk 3 şişimde 8'er ilmeğim oldu. 4. ve sonuncu şişime geldim. Burada da kenar sol tarafta. Son 2 ilmek kalana kadar örüyorum. Ve sondan ikinci ilmeğimin altındaki şu ilmeğimin kenarına girdim ve buradan aldığım ilmeğimi de düz ördüm. Kalan 2 ilmeğimi düz örüyorum. Böylece 4 şişimde de 8'er ilmeğim oldu. Şimdi hanımlar bir sıra 4 şişteki 8'er ilmeği artırma yapmadan düz öreceğiz. Sonraki sıra artıracağız. Düz öreceğiz, artıracağız. Hani bu şekilde patik burnunu tamamlayacağız. Hanımlar ben bu modelimde her bir şişimde 14'er ilmeğim olana kadar artırma yaptım. Modelimi kurdum. 14 ilmek benim ölçülerime göre yeterli oldu. Dileyen 15'er ilmek de yapabilir. İstediğiniz sayıda artırmaları yapabilirsiniz. Hani 15'e ilmek artıranlar için de modelin yapılışını sizlere detaylı anlatacağım. Yaparken söyleyeceğim, ilmek sayılarını göstereceğim. Şimdi hep birlikte ölçülerimize göre artırmaları yapalım gelelim. Ardından birlikte modelimize başlayacağız. Evet hanımlar, ben her bir şişimde 14'er ilmeğim olana kadar artırmalarımı yaptım. Geldim, artırmadan sonra bir sıra düz örmedim. Sizler de 15'er ilmek artırdıysanız artırmadan sonra bir sıra düz örmenize gerek yok. Hemen bu patik burnundaki minik çiçeğimize başlayacağız. 14 ya da 15'er ilmek yaptıysanız da fark etmiyor. 15 ilmek yapanlarda sadece bir tane çiçek fazla düşecek. Benimle aynı şekilde başlayacaksınız hanımlar. İlk ilmeği siyah ile örüyoruz. Yanına bir tane yeşil örüyorum. Hemen yeşil ipimin ucunu burada siyahıma bağlayacağım. Yeni eklediğimiz ip olduğu için patiğimiz sökülmesin diye. Buraya şöyle yeşilimi sıkıca bağladım. Bu çiçeğimiz hanımlar toplam 5 sıradan oluşuyor. Şimdi ilk sırasını yapıyoruz. Bir siyah ile başladım, bir yeşil ördüm. Devamında 3 siyah, bir yeşil olacak şekilde ilmeklerimi örüyorum. Bir yeşil. Şimdi 3 siyah öreceğim. Bir yeşil. 3 ilmek siyah örüyorum. Bir ilmek yeşil. İkinci şişimden devam ediyorum. Buraya en son bir yeşil örmüştük. Yanına 3 siyah örüyorum. Bir tane yeşil. 3 tane siyah. Bir yeşil. Tekrar 3 siyah. Bir yeşil. Son 2 ilmeği siyah ile ördüm. 3. şişime geldim. 3. siyahımı buraya örüyorum. Yanına bir yeşil. Tekrardan 3 siyah. Bir yeşil.
3 siyah, 1 yeşil, 3 siyah, 1 yeşil. Devam ediyorum 4. şişimden. 3 siyah, 1 yeşil. Hanımlar aynı işlemi 4 şişte de gerçekleştiriyoruz. 3 siyah 1 yeşil olacak şekilde ilmeklerimizin tamamını örüyoruz. 1 yeşil ördüm. Son 2 ilmeğimi siyah ile örüyorum. Modelde ilk sırayı tamamladık. Gördüğünüz gibi 4 şişte de aynı işlemi yaptık. Şimdi bu minik çiçeğimizde 2. sıradayız. Yaprağımızın sonuncu sırası oluyor üstelik bu. Bu aşamada ilk ilmeğimi yeşil ile örerek başlıyorum. Yanına bir siyah ördüm. 1 yeşil, 1 siyah. 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 Bakın hanımlar görüntümüz şöyle. Şimdi en son siyah örmüştük. İkinci şişimizden yeşilliğe devam edeceğiz. Bu şekilde bir siyah bir yeşil olacak şekilde diğer 3 şişimizi örelim gelelim. Evet hanımlar ilmeklerimi ördüm geldim. Tekrar ilk şişimdeyim. Bu aşamada artık yeşili kullanmayacağız. Yeşilimiz beklesin çünkü aynı yeşili ana çiçeğimizi yaparken yeniden kullanacağız. Şimdi toplam 5 sıradan oluşan modelimizin 3. sırasındayız. Bu sıramda ilk ilmeğimi siyah ile örerek başlıyorum. Yanına hemen sarımı ekleyeceğim. Bir ilmek sarımı örüyorum buraya. Hemen sarı ipimin ucunu da yine yeni eklediğim ip olduğu için siyahıma bağlayacağım. 2 tane sıkı bir düğüm atıyorum. Devamında hanımlar şöyle gidecek. 3 siyah 1 sarı. 1, 2, 3 siyahımı ördüm. Yanına bir ilmek sarı. 3 tane siyahımı örüyorum. Yanına bir ilmek sarı. Bu sıramız 3 siyah 1 sarı olacak şekilde devam ediyor. Bakın buraya sarı ilmeğimi ördüm. İkinci şişime 3 siyah diye devam edeceğim. Şeklimiz bu. Diğer 3 şişimizi de aynı şekilde örelim gelelim. Evet hanımlar ilmeklerimi ördüm geldim. Modelimizde şu anda 4. sıradayız. Bu sıramızda ilk 3 ilmeğimi sarı ile örerek başlıyorum. 1, 2, 3. 3 sarı ördüm. Bir tane siyah. Bu sıramız 3 sarı 1 siyah olacak şekilde devam edecek. 3 sarı örüyorum. 1 siyah. 3 sarı 1 siyah. Tekrardan buradaki 2 sarıyı ördüm. 3. sarımı ikinci şişinden alarak öreceğim. Modelimiz şeklimiz böyle. Diğer 3 şişimizi de örelim gelelim. Evet hanımlar ilmeklerimi ördüm geldim. Modelimizde 5. ve sonuncu sıramızdayız. Bu sıramda ilk ilmeğimi sarı ile örerek başlıyorum. Devamında bir siyah, bir sarı diye devam edecek. Bir siyah, bir sarı. Bir siyah, bir sarı. Bir siyah, bir sarı. Bir siyah, bir sarı, bir siyah, bir sarı, bir siyah, ikinci şişimden bir sarı diye devam edecek. Görüntümüz bu. Diğer 3 şişimizi de aynı şekilde örelim gelelim. Evet hanımlar ilmeklerimin hepsini ördüm geldim. Şimdi sarı ve yeşil ipimiz beklesin. Çünkü bu ipleri ana çiçeğimizi yaparken kullanacağız. Bu sıramızda ilmeklerimizin tamamını siyah ipimiz ile düz olarak örüyoruz hanımlar. Hepsini ana renk ipimi de düz olarak örüyorum. Bakın ilk şişimi ördüm bile. Şimdi 4 şişimizdeki ilmeklerimizi de 3 sıra boyunca 3 sıra derken 4 şişimizi bir kere dolanacağız siyah ile bir daha dolanacağız. 3. kez bir kere daha dolanacağız. 3 kere bu şekilde siyah ipimiz ile düz olarak örelim gelelim. Evet hanımlar 3 sıra boyunca ilmeklerimi siyah ipim ile düz ördüm geldim. Şimdi ana modelimize başlıyoruz. Çiçeğimize başlıyoruz. Çiçeğimiz toplamda 14 sıradan oluşuyor hanımlar. Her bir şişe birer tane çiçek yapacağız. Toplamda 4 çiçeğimiz olacak. Bu aşamada 4 ilmek siyah örerek başlıyorum. Her bir şişe 15'er ilmek yapanlar da 4 ilmek siyah ile başlayacaklar. 4 siyahımı ördüm. Alttan şöyle yeşil ipimi alıyorum. Modelimin 1. sırası. Buraya 2 yeşil örüyorum. 2 yeşil. Yanına 3 tane siyah. 2 tane daha yeşil örüyorum.
Şişimde 3 ilmeğim kaldı. Kalan 3 ilmeğimi siyah ile öreceğim. 15'er ilmek yapanların burada 4 siyahları kalıyor hanımlar. Şimdi ikinci şişimize geldik. Yeşil ip arkada uzun uzadıya kalmasın diye siyahın üzerinden atlatarak yakınlaştırdım. İlk şişimde yaptığım işlemin aynısını ikincide de yapacağım. Bakın burada 3-4 siyah ile başlamıştım. Buraya da 4 siyah örüyorum. Ardından 2 yeşil, 3 siyah, 2 yeşil ve şişimde kalan 3 ilmeğimi siyah ile örüyorum. Dediğim gibi burada da 15 ilmek yapanların 4'er ilmeği kalıyor. 4 siyah ilmeği kalıyor. Üçüncü şişime geldim. Yeşil ipimi yine siyahın üzerinden atlatarak yakınlaştırdım. İlk 2 şişimde yaptığım işlemin aynısını üçüncüde de yapacağım. İlk 4 ilmeğimi siyah ile örüyorum. Ardından 2 yeşil, yanına 3 siyah, 2 ilmek daha yeşil örüyorum. Kalan 3 ilmeğimi siyah ile örüyorum. Dördüncü ve sonuncu şişime geldim. Hanımlar burada da yine ilk 3 şişte yaptığımız işlemin aynısını yapacağız. Yeşili yaklaştırdım yine. İlk 3 şişte olduğu gibi burada da ilk 4 ilmeğimi siyah ile örüyorum. Yeşilimi aldım. 2 yeşil, yanına 3 siyah ve 2 tane daha yeşil örüyorum. Kalan 3 ilmeğimi siyah ile örüyorum. Böylece hanımlar modelimizde ilk sırayı tamamladık. 4 çiçimize de birer tane çiçek kurduk. Şimdi modelimizde ikinci sıradayız. Bu sırada yine bakın şöyle yeşili yakınlaştırıyorum. Bu ikinci sırada ilk 5 ilmeğimi siyah ile öreceğim. Yine 15 ilmek yapanlar da ilk 5 ilmeği siyah ile örerek başlıyor. Sonra yeşil ipimi aldım. 2 yeşil, 1 siyah, 2 yeşil örüyorum. Şişimde kalan 4 ilmeğimi siyah ile örüyorum. 15'er ilmek yapanların burada 5 tane siyahları kalıyor. İkinci şişime geldim hanımlar. Burada yeşilimi yine yaklaştıracağım ama bir önceki sıra bu arada yaklaştırdığım için 2 kere aynı yerde böyle yeşile atlatırsak ön yüze böyle yeşil görüntü çıkar. Fakat benim dediğim gibi yaparsanız bakın ön yüzde ip görüntüsü yok. Aradan kaydırdığımız iplerin görüntüsü olmaz. İkinci şişimdeyim. İlk şişteki işlemin aynısını yapacağım. Yani ilk 5 ilmeğimi siyah ile öreceğim. Bakın bir ilmek ördükten sonra yeşilimi siyahın üstünden atlatarak yakınlaştırdım. Şu ikinci ilmeğim 3, 4, 5. Ardından yeşilimi alıyorum. 2 yeşil, 1 siyah, 2 yeşil. Şişimde kalan 4 ilmeğimi siyah ile örüyorum. 15'er ilmek yapanların burada 5 siyahları kalıyor. Üçüncü şişimdeyim. Yine burada da aynı işlemi uygulayacağım. İlk 5 ilmeğimi siyah ile öreceğim. Birinci ilmeğimi ördükten hemen sonra yeşilimi şöyle yakınlaştırdım. Siyahın üzerinden atlattım. Şu ikinci ilmeğim 3, 4, 5. Yeşilimi alıyorum. 2 yeşil, 1 siyah, 2 yeşil. Bu şekilde yeşil modelimi yaptım. Tekrar siyahımı alıyorum. Kalan ilmeklerimi siyah ile örüyorum. Dördüncü şişimdeyim. İlk 3 şişimde yaptığım işlemin aynısını burada da yapacağım. İlk ilmeğimi siyah ile ördüm. Yeşilimi şöyle atlatıyorum siyahın üstünden. Şu ikinci ilmeğim 3, 4, 5 siyahımı ördüm. Yeşili alıyorum. 2 yeşil, 1 siyah, 2 yeşil. Ve şişimde kalan 4 ilmeğimi siyah ile örüyorum. Modelimizin ikinci sırasını tamamladık hanımlar. Geldik üçüncü sıramıza. Bu sıramızda kenardan toplamda 7 ilmeğimi siyah ile öreceğim. İlk ilmeğimi ördükten hemen sonra yeşili şöyle yaklaştıracağım yine. Şu ikinci ilmeğim 3, 4, 5, 6, 7 tane siyahımı ördüm. Ortaya bir ilmek yeşil örüyorum. Ve şişimde kalan 6 ilmeğimi siyah ipimle öreceğim. 15'er ilmek yapanların bu kenarda 7 tane ilmeği kalıyor. Şimdi ikinci şişimdeyim. Yine şu aradan atlatarak yeşilimi yaklaştırdım. Yine ilk şişimde olduğu gibi burada da ilk 7 ilmeğimi siyah ile örüyorum. 5, 6, 7. Ortaya bir ilmek yeşil ördüm.
Kalan 6 ilmeğimi yine siyah ipim ile örüyorum. İkinci şişimize de modelimizi kurduk. Üçüncü şişime geldim. Yine yeşili şöyle atlattım, yakınlaştırdım. Burada da yine ilk iki şişimde olduğu gibi ilk 7 ilmeğimi siyah ile örüyorum. 5, 6, 7. Ortaya bir ilmek yeşil örüyorum. Tekrar siyahımı aldım. Kalan ilmeklerimi siyah ipim ile örüyorum. Üçüncü şişimizdeki modelimizi de kurmuş olduk böylece. Yine yeşilimi şöyle atlatarak yakınlaştırdım. Dördüncü şişimdeyim. İlk üç şişimdeki işlemin aynısını yapacağım. 7 ilmek siyah öreceğim hanımlar. 2 oldu. 3, 4, 5, 6, 7. Tam ortaya bir tane yeşil örüyorum. Ve şişimde kalan 6 ilmeğimi siyah ile örüyorum. Bakın son bir ilmek kalana kadar ördüm. Yeşilimi tekrar şuradan şöyle yakınlaştırıyorum. Sonuncu ilmeğimi de yine ördüm. Geldik modelimizde 4. sıramıza hanımlar. Bu sıramızda ilk 4 ilmeğimi siyah ile öreceğim. Model hani anlaşıldığı üzere hanımlar 4 işte de aynı sayılarla aynı işlemi yapıyoruz. Aynı çiçeği kuruyoruz. 4 ilmek siyahımı öreceğim. 1, 2, 3, 4. Ardından şöyle yeşilimi yakınlaştırıyorum. Alıyorum elime. 3 yeşil, 1 siyah, 3 yeşil. Şişimde kalan 3 ilmeğimi siyah ile öreceğim. 15'er ilmek yapanların burada 4 siyahları kalıyor. Şimdi ikinci şişimde de aynı işlemi uygulayacağım. İlk 4 ilmeğimi siyah ile öreceğim. Yeşilimi bir önceki sırada atlattığım yerden atlatmıyorum. İkinci şişimdeki ilk ilmeğimi ördükten sonra yeşilimi yine şöyle yaklaştırdım. Şu ikinci ilmeğim 3, 4. Ardından yine yeşilimi alıyorum. 3 yeşil, 1 siyah, 3 yeşil. Şişimde kalan 3 ilmeğimi siyah ile örüyorum. 15'er ilmek yapanların burada 4'er siyahları kalıyor. Üçüncü şişime geldim. Yine burada da ilk ilmeğimi ördükten sonra yine yeşil ipimi şöyle siyahın üzerinden atlatarak yakınlaştırdım. Şu ikinci siyah ilmeğimi örüyorum. 3, 4. Tekrar yeşilimi elime aldım. İlk iki şişimde olduğu gibi burada da 3 yeşil, 1 siyah, 3 yeşil örüyorum. Şişimde kalan ilmekleri siyah ile örüyorum. Dördüncü şişimdeyim hanımlar. Burada da yine ilk ilmeğimi ördükten hemen sonra yeşilimi şöyle atlatacağım. Şu ardından hemen siyahımı kaçırdım. Şöyle bir tutayım ilk ilmeğimi. Bir tane siyahın hemen ardından, bir de siyah olduğu için ilmeği yarım alıyorum bazen. Şu ikinci ilmeğim 3, 4. 4 ilmekten sonra hemen 3 yeşil, 1 siyah, 3 yeşil örüyorum. Kalan 3 ilmeğimi siyah ipim ile örüyorum hanımlar. Modelimizde böylece 4. sırayı tamamladık. Geldik 5. sıramıza. Bu sıramızda şöyle yeşil ipimi atlatarak yakınlaştırdım. İlk 3 ilmeğimi siyah ile öreceğim. 1, 2, 3. Yeşilimi alıyorum. Şöyle 3 yeşil, 1 siyah, 1 yeşil, 1 siyah, 3 yeşil. Şişimde kalan 2 ilmeğimi siyah ile örüyorum. İlk çiçeğimizi yaptık hanımlar. Şöyle. Şimdi ikinci çiçeğimizdeyiz. Yeşile artık aradaki ilmek sayısı azaldığı için yakınlaştırmadan gideceğim. İlk şişimde yaptığım işlemin aynısını ikincide de yapacağım. İlk 3 ilmeğimi siyah ile örüyorum. Ardından yeşil ipimi aldım elime. Yine ilk çiçeğimde olduğu gibi 3 yeşil örüyorum. 1 siyah, 1 yeşil, 1 siyah, 3 yeşil. Ve kalan 2 ilmeğimi siyah ile örüyorum. Gördüğünüz gibi ilk 2 şişimizde modelimizi kurduk. İlk şişte yaptığımız işlemin aynısını diğer 3 şişte de yapıyoruz hanımlar. 4 şişteki işlem de aynı. Şimdi 3. ve 4. şişimizdeki çiçeklerimizi de ilk 2 şişimizde olduğu gibi aynı sayılarla yapalım gelelim. Evet hanımlar, ilk 3. ve 4. şişimdeki desenimi yaptım geldim. Şimdi ilk şişimizdeyiz. Modelimizde 6. sıradayız hanımlar. Bu sıramızda ilk 2 ilmeğimi siyah ile örüyorum. Ardından yeşilimi aldım.
3 yeşil, 2 siyah, 1 yeşil, 2 siyah. Tekrar 3 ilmek yeşil örüyorum. Sonuncu ilmeğimi de siyah ile ördüm. 15'er ilmek yapanların burada 2 siyahları kalıyor. İkinci şişimdeyim. İlk şişimdeki işlemin aynısını yapacağım. İlk 2 ilmeğimi siyah ile örüyorum. Ardından yine ilk çiçeğimde olduğu gibi buraya da 3 yeşil, 2 siyah, 1 yeşil, 2 siyah, 3 yeşilimi örüyorum. Kalan ilmeğimi siyah ile ördüm. İlk 2 şişimde modelimizi kurduk. Hanımlar 3. ve 4. şişimizi de aynı şekilde tamamlayalım gelelim. Evet hanımlar, çiçeklerimi yaptım geldim. Şimdi yine ilk şişimdeyim ve modelde 7. sıradayız. Bu sıramızda hanımlar ilk 7 ilmeğimi siyah ile öreceğim. Şu 1, 2, ikinci ilmeğimden sonra yeşil arkada uzun kalmasın diye şöyle siyahın üzerinden atlatıyorum. Şu 3. siyahım 4, 5, 6, 7. Tam ortaya bir tane yeşil örüyorum. Şişimde kalan 6 ilmeğimi siyah ile örüyorum. 15'er ilmek yapanların burada 7 siyahları kalıyor hanımlar. İkinci şişime geldim. Yine yeşilimi aradan atlatarak yakınlaştırdım. İlk şişimde olduğu gibi burada da yine ilk 7 ilmeğimi siyah ile öreceğim. 5, 6, 7. Ortaya bir tane yeşil örüyorum ve şişimde kalan ilmeklerimi siyah ile örüyorum. İkinci şişimizdeki çiçeğimizi de tamamladık. Şimdi 3 ve 4. şişimizdeki çiçeklerimizi de aynı şekilde örelim gelelim. Evet hanımlar 3. ve 4. şişimi ördüm geldim. Şimdi ilk şişimizdeyiz. Yaprağımızı bitirdik. Hanımlar yeşil ipi artık kesip arkaya bağlayabiliriz. Çünkü yeşilleşimiz kalmadı. Bu sıramızda çiçeğimize başlıyoruz. Sarı ipimizi kullanacağız. Dediğim gibi modelde 8. sıradayız. Bu sıramızda ilk 3 ilmeğimi siyah ile ördüm. Alttan sarı ipimi getiriyorum. Bu aşamada buraya 3 tane sarı öreceğim. 3 sarı. Ortaya 3 tane siyah. Yanına 3 ilmek daha sarımı örüyorum. Şişimde kalan 2 ilmeğimi siyah ile örüyorum. 15'er ilmek yapanların burada 3 tane siyahları kalıyor. Şimdi ikinci şişimdeyim. Burada da aynı işlemi yapacağım. İlk 3 ilmeğimi yine siyah ile örüyorum. Sarımı aldım elime. 3 sarı, 3 siyah, yanına 3 tane daha sarı örüyorum. Kalan ilmeklerimi siyah ile örüyorum. İlk 2 şişimizi yaptık. 3. ve 4. şişimizi de aynı şekilde tamamlayalım gelelim. Evet hanımlar, şimdi de modelimizde 9. sıradayız. Bu sıramızda da ilk 3 ilmeğimi siyah ile örüyorum. Tekrar sarımı aldım elime. Buraya 4 sarı, 1 siyah, 4 sarı örüyorum. Kalan 2 ilmeğimi siyah ile ördüm. 15 ilmek yapanların 3 siyahı kalıyor. İkinci şişimdeyim. Yine ilk şişteki işlemin aynısını yapıyoruz. Yine ilk 3 ilmeğimi siyah ile örüyorum. Sarı ipimi elime aldım. Buraya 4 sarı. Ortaya bir tane siyah ve yanına 4 tane sarı örüyorum. 3, 4. Kalan ilmeklerimi siyah ile örüyorum. 3. ve 4. şişimizi de aynı şekilde örelim gelelim. Evet hanımlar ilmeklerimi ördüm geldim. Şimdi ilk şişimizdeyiz ve modelimizde 10. sıradayız. Yine bu sıramızda ilk 3 ilmeğimi siyah ile örüyorum. Sarımı aldım. Buraya 3 tane sarı öreceğim. Artık bu beyaz deseni de başlatacağız ortaya. 3 sarıdan sonra yanına bir tane siyah örüyorum. Tam bu ortaya bir tane beyazımı ekleyeceğim. Şöyle buraya bir ilmek beyaz örüyorum. Beyaz ipimi yeni eklediğim için hanımlar beyaz ipimin ucunu da burada şöyle siyaha bağlayayım hemen. Her eklediğimiz ve kestiğimiz iplerde böyle düğüm atmayı unutmayalım. Patiğimiz sökülmesin diye. Ortaya bir tane beyaz ördüm. Beyazımın yanına bir siyah örüyorum. Alttan şöyle sarı ipimi aldım. Buraya 3 ilmek
sarımı örüyorum. Şişimde kalan 2 ilmeğimi siyah ile örüyorum. 15'er ilmek yapanların burada 3 siyahı kalıyor. İkinci şişimdeyim. Yine ilk şişteki işlemi burada da yapacağız. İlk 3 ilmeğimi siyah ile örüyorum. Ardından buraya 3 tane sarı öreceğim. Bu aşamada bakın beyaz ipimi sarının üzerinden atlatarak şöyle yakınlaştırıyorum. Buraya 3 tane sarımı örüyorum. Sarıdan sonra bir ilmek siyah öreceğim. Yine beyazımı bu defa siyahın üzerinden atlatarak şöyle yakınlaştırdım. Bir siyah ördüm. Beyaz ipimizi çok gererek örmeyelim. Arkada biraz esnek kalsın hanımlar. Patiğimiz gergin durmasın. Ortaya bir beyaz, bir sarı. Yanına 3 ilmek sarımı örüyorum. Ve kalan 2 ilmeğimizi siyah ile örüyoruz. 15'er ilmek yapanlar kalan 3 ilmeği siyah ile örecekler. Bu aşamada bu beyazı siyahın ve sarının üzerinden atlatarak yakınlaştırmayı unutmayacağız hanımlar. Şimdi diğer iki şişimizdeki ilmeklerimizi de aynı şekilde örelim gelelim. Evet hanımlar, ilmeklerimi ördüm geldim. Şimdi de modelimizde 11. sıradayız. Bu sıramızda 2 ilmek siyah örüyorum. 2 tane siyah ördüm. Ardından bakın yine beyazımı sarının üzerinden atlatarak yakınlaştırdım. Buraya 3 tane sarı örüyorum. 1, 2, 3. Yanına bir tane siyah öreceğim. Şöyle yine bu defa beyazı siyahın üzerinden atlatarak yakınlaştırdım. Bir siyahımı ördüm. Ortaya hanımlar şöyle beyazımı alıyorum. Bir beyaz, bir siyah, bir beyaz. Yanına bir tane daha siyah örüyorum. Ardından sarı ipimi aldım. 3 ilmeğimi siyah sarı ile örüyorum. Kalan bir ilmeğimi siyah ile ördüm. 15 ilmek yapanların kenarda bir tane, 2 tane siyahları kalıyor hanımlar. Şimdi ikinci şişimizde de aynı işlemi tekrarlayacağız. Buraya da yine 2 ilmek siyah örerek başlıyorum. 1, 2. Ardından beyazımı yine sarının üzerinden şöyle atlatarak yakınlaştırdım. Buraya 3 sarı örüyorum. 3 sarıdan sonra bir tane siyah öreceğim. Yine beyazımı bakın atlatarak yakınlaştırdım. Bir siyah. Yanına bir beyaz, bir siyah, bir beyaz. Tekrar bir tane siyah örüyorum. Sarı ipimi aldım. Buraya 3 tane sarı örüyorum. Kalan ilmeğimi siyah ile ördüm. Bu şekilde şeklimiz bu. Diğer iki şişimizi de aynı şekilde örelim gelelim. Evet hanımlar, şimdi de modelimizde 12. sıradayız. Bu sıramızda ilk ilmeğimi siyah ile örerek başlıyorum. Bir tane siyah. Ardından yine beyaz ipimi şöyle sarının üzerinden atlatarak yakınlaştırdım. Buraya 3 tane sarı örüyorum. Yanına bir tane siyah öreceğim. Şimdi beyazımı alıyorum. Bir beyaz, bir siyah, bir beyaz, bir siyah, bir beyaz, bir tane daha siyah örüyorum. Kalan 3 ilmeğimi sarı ile örüyorum. 15'er ilmek yapanların kenarda bir ilmek siyahları kalacak hanımla, bir ilmek siyah örecekler kenara. Diğer ikinci şişimdeyim. Burada da yine ilk şişimde olduğu gibi ilk ilmeğimi siyah ile örerek başlıyorum. Bir siyah ördüm. Ardından 3 sarı öreceğim. Beyazımı yine şöyle sarıdan atlatarak yakınlaştırdım. 3 tane sarımı örüyorum. Yanına bir tane siyah. Şimdi beyazımı alıyorum. Bir beyaz, bir siyah, bir beyaz, bir siyah, bir beyaz, bir siyah örüyorum. Ardından 3 ilmek sarımı örüyorum. Bu şekilde. Hanımlar, diğer iki şişimizi de aynı şekil örelim gelelim. Evet hanımlar, şimdi de modelimizde 13. sıramızdayız. Bu sıramızda ilk 6 ilmeğimi siyah ile öreceğim. Şu beyazı siyahın üzerinden atlatarak yakınlaştırdım. Şu 2, şu 3, 4, 5, 6. 6 ilmek siyah ile ördüm. Şimdi beyazımı elime alıyorum. Bir beyaz, bir siyah, bir beyaz ördüm. Tekrar siyahımı alıyorum. Kalan 5 ilmeğimi siyah ile örüyorum. 15'er ilmek yapanların burada alt siyahları kalacak. Bu aşamada sarı ipimizi de artık kesip arkaya bağlayabiliriz. Sarı ipimiz ile de işimiz kalmadı hanımlar. Şimdi ikinci şişimdeyim. Burada da yine
Beyazı şöyle siyahın üzerinden atlatarak yakınlaştırdım. İlk şişimde olduğu gibi buraya da 6 siyah öreceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Beyaz ipimi alıyorum. Bir beyaz, bir siyah, bir beyaz. Kalan ilmeklerimi siyah ile örüyorum. Diğer iki şişimizi de aynı şekilde örelim gelelim. Evet hanımlar, modelimizde şimdi 14. ve sonuncu sıramıza geldik. Bu sıramızda yine 1, 2 ilmek ördükten sonra yine şu beyaz ipimi yakınlaştırıyorum. 3, 4, 5, 6, 7 ilmek siyah ördüm. Ortaya bir tane beyaz örüyorum. Şişimde kalan 6 ilmeğimi siyah ile örüyorum. Bakın hanımlar, son bir ilmek kalana kadar ördüm. Burada yine şöyle beyazım arkada uzun kalmasın diye yakınlaştırıp son ilmeğimi bu şekilde örüyorum. İkinci şişime geldim. Burada da 7 ilmek siyah öreceğim. Buraya da 2 ilmek ördükten hemen sonra yine beyazımı yakınlaştırıyorum. Şu üçüncü ilmeğim 4, 5, 6, 7. Ortaya bir tane beyaz örüyorum. Ve şişimde kalan ilmeklerimi siyah ile örüyorum. Modelimizin 14. ve sonuncu sırası da bu şekilde örülüyor hanımlar. Bakın yine beyazımı yakınlaştırdım. 3. ve 4. şişimizi de aynı şekilde örelim gelelim. Evet hanımlar, ilmeklerimi ördüm geldim, artık modelimiz bitti. İlmeklerimizin tamamını siyah ipimiz ile öreceğiz artık. Bu aşamada beyaz ipimizi de kesip arkaya düğümleyebiliriz. Düğümledikten sonra bu iplerimizin uçlarını da gizleyelim hanımlar. Ben video aralarında gizleyeceğim yine. Bu aşamada dediğim gibi ilmeklerimizi tamamen ana renk ipimiz ile düz örüyoruz. Bakın ilk şişimdeki ilmeklerimi ördüm bile. Şimdi hanımlar 4 şişimizdeki ilmeklerimizi de 3 sıra boyunca, yani 3 kere dolanacağız. 3 sıra boyunca ana renk ipimiz ile örelim gelelim, ardından birlikte bilek ayrımını yapacağız. Evet hanımlar, 3 sıra boyunca ilmeklerimi düz ördüm geldim. Şimdi bilek ayrımını yapacağız. İlk şişimdeyim. Hanımlar, burada son bir ilmeğim kalana kadar öreceğim. Her bir şişe 15'er ilmek yapanlar da aynı şekil son bir ilmek kalana kadar örsünler. Bakın burada son bir ilmeğim kaldı. Buradaki sonuncu ilmeğim ile ikinci şişimdeki ilk ilmeğimi alıyorum. Bu iki ilmeğimi şöyle birbiriyle yer değiştirdim. Yer değiştirdiğim ilk ilmeğimi ilk şişimle örüyorum. Bilek ayrımında böyle ilmekleri yer değiştirdik şu bölümde. Sebebi şu, burası bilek ayrımı yaptığımız yer daha sıkı ve sağlam oluyor. Ayrıca ilmekler arasında tam ortada ayrık bir görüntü oluşmuyor. Şimdi patiğimizin yanlarına geçtik hanımlar, şu bölümlere. Patiğimizin şu kenarlarına ben 7'şer ilmek haroşa ördüm. Örgümüzün hem ön hem arka yüzünde düz örgü örünce haroşa oluyor. Hem ön hem arka yüzde ters örgü örünce yine haroşa oluyor. Ben örgümüzün her iki tarafında da düz örgü örerek haroşalarımı elde ediyorum. Şimdi ikinci şişimden devam ediyorum. Burada ilk 7 ilmeğim haroşa, haroşalarımı düz örüyorum. Şu 4, 5, 6, 7. 7 haroşamı ördüm. Devamında gelen yine diğer ilmeklerimi de ön yüzde olduğum için düz olarak örüyorum. Artık patiğimizin arka bölümüne geçtik hanımlar. Bu arka bölümde ön yüzde düz örgü, arka yüzde de ters örgü uygulaması yapacağız. Bilek ayrımı yaptığımız yere kadar öreceğiz, ardından geri döneceğiz. Geri döndüğümüzde arka yüzde olacağımız için ilmekleri ters öreceğiz. Sadece kenarlardaki haroşalarımız haroşa olarak örülecek. Tabanımdaki bir diğer şişime geldim. Yine buradaki ilmeklerimi de düz olarak örüyorum. Bilek ayrımı yaptığım şişime geldim. Son şişime. Burada da yine aynı şekilde ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Bakın son 7 ilmeğim haroşa, bunu da yine düz öreceğim. Çünkü haroşa ilmeklerimi hem ön yüzde hem arka yüzde düz olarak örüyorum ben. Bilek ayrımına geldik hanımlar. Bilek ayrımına kadar örüyoruz, geri dönüyoruz, örüyoruz, geri dönüyoruz. Şimdi geri döndüm. Ben sonuncu ilmeklerimi ördüğüm için ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Kenar ilmeğimle birlikte toplam 7 ilmek haroşamı düz öreceğim. 6 oldu. Bir daha ördüm 7.
7 ilmek ördüm. Burada bir diş haroşamız oluştu. Devamında gelen diğer ilmeklerimi de arka yüzde olduğum için ters olarak örüyorum hanımlar. Patiğimizin arka bölümünde yapacağımız başka hiçbir işlem yok. Ön yüzde düz, arka yüzde de ters örgü uygulaması yapıyoruz. Sadece kenarlardaki 7'şer ilmek haroşamızı haroşa olarak örüyoruz. Tabanımdaki bir diğer şişime geçtim. Yine buradaki ilmeklerimi de ters olarak öreceğim. Son şişime geldim. Tekrar ilmekleri ters öreceğim. Sadece bilek ayrımı yaptığımız şişimiz burası. Sadece son 7 ilmeğim kenardaki haroşa olduğu için onlara düz öreceğim. Bakın burada son 7 ilmeğim kaldı. Buralar haroş olacağı için buraları düz olarak örüyorum. Bilek ayrımına geldik hanımlar yine. Bilek ayrımına kadar ördük. Yeniden geri dönüyorum. Yapacağımız işlem bu. Bilek ayrımına kadar ör, geri dön, ör, geri dön. Bu şekilde devam edecek. Tekrardan bakın ön yüzdeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğimle birlikte toplam 7 ilmek haroşamı düz örüyorum. Bakın hanımlar, siyahtan çok net görünüyor mu bilmiyorum haroşa olan bölümler. Yine devamında gelen diğer ilmekleri de düz örmeye devam edeceğim. Diğer bilek ayrımına kadar öreceğim. Ardından geri döneceğim. Arka yüzde ilmekleri ters öreceğim. Bu şekilde yapacağız. Şöyle baktığımız anda hanımlar siyahtan çok da belli olmuyor ama buralarda birer diş haroşamız oluştu bile. Ben bu patiğimin şu arka bölümüne toplamda 16 diş 16 sıra haroşa ördüm. Benim elimin ölçülerine göre tam denk geldi 16 sıra haroşa. Sizler bu aşamada patiğinizi örerken ayağınıza giyin, ölçün hanımlar. Bir miktar ördükten sonra deneyin. Patiğinizin arka bölümünü topuğunuzun şu kenarına gelene kadar örmeniz gerekiyor. Bu şekilde ölçü alarak yaparsanız patiğiniz ayağınıza tam olur. Sonra benim patiğim büyük oldu, yok niye küçük oldu gibi sorunlar yaşamazsınız. Şimdi hep birlikte patiğimizin arka bölümünü ölçülerimize göre ayağımıza ölçerek örelim gelelim. Ardından birlikte topuğumuzu keselim. Evet hanımlar, patiğimin arka bölümünü ördüm ve geldim. Burada 16 diş 16 sıra haroşam var. Bu aşamada hemen mezura ile de size şöyle boy ölçüsünü göstermek istiyorum. Şöyle düzelteyim. Burundan itibaren şöyle sıfırlayarak bakın ölçüyü veriyorum. 20,5 santim olarak yapmışım. Hanımlar, bu aşamada bilek ayrımından sonra şu bölüm genişlediği için ilmeklerin hepsi tek şişte toplanacak duruma geldi. Ben bu aşamada topuk kesiminde bana kolaylık sağlasın diye sol tarafa 24 ilmek ayırdım. Sizler her bir şişe 15'er ilmek yaptıysanız sol tarafa 26 ilmek ayırmanız gerekiyor. Şimdi topuğumuzu yapmaya başlayacağız. Öncelikle bu bölümde kenardaki 7 ilmek haroşamız yine haroşa olarak örülecek. Model bütünlüğü sağlansın diye. 7 haroşamı ördüm. Devamında ilmeklerimi düz olarak ve sayarak öreceğim. Şu 8. ilmeğim, şu 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. 23 ilmeğimi örüyorum. 24. ilmeği örerken öndeki 2 ilmeği kesiyorum. Sol tarafa 26 ilmek ayıranlar 25 ilmek örecekler. 26. ilmeği örerken kesim yapacaklar. Topuğumuz için orta kısma baktığımız anda burada da 7 ilmeğimiz kaldı. Bu 7 ilmek her seferinde birer birer kesilecek, eksilecek, bitecek ve böylece topuğumuz oluşacak. Şimdi yapacağımız işlem şu. Kesimden sonra geri dönüyoruz hanımlar. Arka yüzdeyiz. İlk ilmeğimi şöyle örmeden alıyorum. Arka yüzde olduğum için diğer ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Sadece kenardaki son 7 ilmeğim haroşa olduğu için son 7 ilmeğimi düz öreceğim. Bakın son 7 ilmeğime geldim hanımlar. Bunlar haroşa olduğu için düz örüyorum. Tekrar geri döndük. Ön yüzdeyiz ve bir önceki sırada yaptığımız işlemin aynısını tekrar edeceğiz. Yine ilk 23 ilmeği öreceğim. 24. de kesim yapacağım. Sol tarafa 26 ayıranlar 25 örsünler. 26. da kesimlerini yapsınlar. 7 haroşamı örüyorum. Şimdi ilmeklerimi yine ön yüzdeyim. Düz olarak ve sayarak örmeye devam edeceğim. 8,
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. ilmekte kesimimi yapıyorum. Bir önceki sırada bu arada 7 ilmek vardı. Şimdi baktığımızda 1 ilmek eksildi, 6 ilmek kaldı. Yapacağımız işlem şu. Kesim yaptık. Geri döneceğiz. Arka yüzde ilmekleri öreceğiz. Ön yüzde tekrar 23 ilmek öreceğiz. 24. kesimi yapacağız. Biz bu kesme işlemine şu arada kalan 6 ilmek bitene kadar devam edeceğiz hanımlar. Şimdi hep birlikte bu 6 ilmeğimiz bitene kadar patiğimizin topuğunu sizlere tarif ettiğim gibi örelim gelelim. Evet hanımlar, bu aradaki ilmeklerin bitene kadar patiğimin topuğunu ördüm. Geldim, ilk başta sol tarafa 24 ilmek ayırmıştım. Kesimlerden sonra sağ şimdi de 24 ilmeğim kaldı. Sizler eğer ki sol tarafa 26 ilmek ayırdıysanız kesimden sonra sağ tarafta da 26 ilmek kalacak. Şimdi bu aşamada patiğimin düz tarafı içeride, ters tarafı da dışarıda olacak şekilde şöyle ikiye katlıyorum. Hanımlar, ben tığ ile kolay kesim yapabildiğim için tığımı elime aldım. İlk kesimim şöyle. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinciden de bir ilmek aldım. İkisini birlikte topluyorum. Diğer kesimlerim de şöyle. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinciden de bir ilmek alıyorum. İkinci ilmeği ilkinin içinden geçirdim. Tığımdaki ilmekleri topluyorum. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinciden de bir ilmek aldım. İkinci ilmeği ilkinin içinden geçirip tığımdaki ilmekleri topluyorum. Karşılıklı olarak şişlerimizden birer tane ilmek alıyoruz ve ikinci şişten aldığımız ilmeği ilk şişten aldığımız ilmeğin içinden geçiriyoruz. Tığımızdaki ilmekleri topluyoruz. Her iki patiğimizin topuk kesimi de aynı şekilde aynı yöne oluyor. Gizli kesim olduğu için kesim izi bile belli olmuyor hanımlar. Bu şekilde. Şimdi kalan ilmeklerimizi de aynı şekilde keselim gelelim. İlmeklerimi kestim hanımlar. Şişlerimde son birer ilmeğim kaldı. Bu aşamada önce benden taraftaki ilmeğimi, sonra da ikinci şişimdeki ilmeğimi tığıma aldım. Tığımda 3 ilmeğim var. Üçünü birden topladım. Buraya 2 tane sıkı bir zincir çekip ipimi kesiyorum. Hemen önce ipimizin ucunu gizleyelim. Sonra birlikte topuğumuza ve patiğimizin geneline bakalım. Şöyle sıkılayarak, düğümleyerek kesim yaptığım ilmek aralarından geçerek ipimizin ucunu gizliyorum. Şöyle hemen bakalım topuğumuza. Gördüğünüz gibi hanımlar, izi bile belli değil. Ayağı giyince görünmüyor bile. Evet hanımlar, patiğimiz böyleydi. Şimdi hemen bir de manken ayağıma giydireyim. Ayağımızda görelim patiğimizi. Klasik, çok güzel, çok şık bir 5 diş patik modeli oldu. Çok eski bir model. Çok yıllar öncesine ait bir örnekten çıkarttım. Eski bir patikten çıkarttım bunu. Çok beğenerek yaptım. Umarım sizler de benimle birlikte patiğinizi beğenerek, severek yaparsınız. İşte hanımlar, birlikte ördüğümüz patiğimizin mankendeki duruşu da böyle. Modelimiz bu. Hemen tabanımızı göstereceğim. Kenarı patiğimizin topuk kısmı bu şekil. Evet hanımlar, yine birlikte güzel bir modelin daha sonuna geldik. Umarım sizlere faydalı, hoş bir video olmuştur. Yeni modellerde, yeni videolarda buluşmak dileğiyle şimdilik hoşça kalın, sağlıcakla kalın.